Hayırlı günler. Bugün sizler için gül sirkesi yapacağım. Dün akşamdan güllerimizi topladık. Bu şekilde beklettik bir gece. Bugün size iki türlü gül sirkesi anlatmaya çalışacağım. Faydalarını Instagram sayfamızda Toprağın Huzuru sayfasında anlatmaya çalışacağım. Yine inşallah burada da söyleyeceğim. Şimdi iki tip gül sirkesi yapacağız sizlerle. Önce kameramı yerleştireyim. Evet. Öncelikle malzemelerimiz ilaçsız kokulu kokulu gül yaprakları. Cam kavanozlarımız, iki tip yapacağım için bu şekilde iki tane göstereceğim size. Birinci sirkemiz için kokulu üzüm sirkesi. Bunu geçen sene bahçemizden olan kokulu üzümlerimizden yaptık. Laz üzümü de deniyor. O üzümün sirkesi. Petek balımız var. Süzme bal da olabilir. Bir de diğer sirkemiz için su. Hemen getiriyorum onu. Evet, hemen geldim. Kusura bakmayın beklettiğim için. O kadar sıcak bir gün var ki evin arka tarafında bir gölgede sizler için video çekiyorum bugün. Şimdi bir sirke için meyveniz ya da sirke yapacağınız çiçek çok olmalı öncelikle ve ilaçsız olmalı. Şimdi öncelikle güllerimizi kavanozumuza dolduruyoruz. Hafif bu tarafta rüzgar olduğu için elimi kapatıyorum. Kavanozumuzu dolduracak şekilde gül kullanmamız lazım. Yani gül dibinde az olsun üstüne sirke yapayım olmaz. Sirkemizin şifası olmaz öyle olduğu zaman. Ne kadar çok çiçek o kadar çok sirke ve o kadar şifa. Çiçek sirkeleri her zaman az olan sirkeler az çıkar. Meyve sirkeleri gibi değil. Meyve sirkesinde de meyvelerimiz de çok olmalı. Her zaman kullandığınız malzeme, ana malzeme çok. Suyu az olacak. Sirkenin özelliği bu. Sirke yapmak bazen çok kolay, bazen çok zor olabilir. Tutturmak zor olabilir. Size bazı püf noktalarını da burada vereceğim inşallah. Faydalı olur inşallah. Gül sirkesi şöyle söyleyeyim. Osmanlı'dan bugünümüze gelen biliyorsunuz Isparta kokulu gül. Gülün ayrı bir şifası var Osmanlı'dan bugünümüze kadar. Gül şerbeti, gül sirkesi, gül kokusu. Isparta zaten gülleriyle meşhur bir ilimiz. Isparta'ya da selamlar olsun bu arada. Şimdi güllerimizi bu şekilde doldurduk. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz kavanozları şöyle ekrana doğru iteyim. Şunu söyleyeyim, ben eldiven kullandım şu anda. Video çektiğim için eldiven kullandım ama eldiven kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Plastikle hiçbir zaman temas etmemenizi tavsiye ederim. Bir de elimizde olan enerjilerin olduğuna inanıyorum ben. Sağ elimiz zaten şifadır Allah'ın izniyle. Besmele çekip dualar okuyarak kurduğumuz sirke inşallah hepinize şifa olur. Yaptığım birçok sirke benim Huzurlu Bahçem sayfamızda var. Oğlumla birlikte sirkeler yaptık, reçeller yaptık. Oradan da ulaşabilirsiniz. Sirke siparişi verebilirsiniz. Meyve sirkelerinden ayrı. Çiçek sirkeleri çok şifadır. Her şey için şifadır. Kalp için olan var. Sindirim sistemi için olan var. Yani nasıl anlatayım size? Bütün özellikleri sayfamızda var. Şu anda mesela tek tek aklımda tutamıyorum bazılarını.
İnşallah oradan girip bakarsanız oğlum da size yardımcı olacaktır. Şimdi şuna kokulu üzümle koyacağım bu sirkeyi. Görünüyor mu diye arada bakıyorum sizi yormamak için. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu sirkemizi daha önce biz süzdük. Gördüğünüz gibi yeniden ana yapmış. Maşallah, sübhanallah. Şunun anasına bakın. Maşallah, sübhanallah. Bu anayı ayırıyoruz. Sirkemizin içinde kullanabilirsiniz anamızı. Metal kaşık aslında kullanmıyoruz. Ben şimdi kavanozu buraya ters döndürecektim ama ekran için, video için olmayacağını düşündüm. Sizin samimiyetinize de güveniyorum Allah'ın izniyle. Söylediklerimi birebir uygularsanız sirkeniz olmaz diye bir şans yok Allah'ın izniyle. Size burada sirke yapımı için püf noktalarını vereceğim. Herkes evinde yapabilir. Yapamayan, malzemeyi bulamayan benim Huzurlu Bahçem Instagram sayfamızdan ulaşabilir. Şimdi gül yapraklarını koymuştuk. Güllerin üzerine aşacak şekilde sirke koyuyoruz. Kokulu üzüm sirkesi, unutmayalım. Kokulu üzüm sirkesiyle gül yapraklarının şifası 2'ye 3'e katlanacak Allah'ın izniyle. Kokulu üzüm sirkesi de zaten başlıca sirkelerin şahı diyebilirim. Zaten üzümlerin şahı da kokulu üzüm. Laz üzümü deriz, biliyorsunuz. Çok kıymeti bilinmeyen aslında bir üzüm diye düşünüyorum ben. Hep alışmışlar beyaz üzümden sirke yapmaya. Alışmışız, yani alıştırılmışız. O yüzden kokulu üzümün şifası apayrı. Bütün hastalıklarınız için kullanabilirsiniz. Koronavirüs için kullanabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi ayakta tutmak için sirke diyebilirim. Sabah çıkanına bir çay kaşığı ya da bir yemek kaşığı, akşam yatmadan. Sabah sirkeyle başlayın, akşam sirkeyle bitirin Allah'ın izniyle. Hiç aklınıza gelmiyorsa haftada bir su bardağının içine bir çay kaşığı koyun sirkeyi. Öyle devam edin. Şimdi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi gül yapraklarının üstünü aşacak şekilde sirke koydum. Şimdi buna şu şekilde bir yemek kaşığı kadar bal koyacağım. Zaten bu sirkemiz bizim dönmüş. Gene metal değdirmemeye dikkat edelim. Şimdi bu sirkemiz 40 gün sonra Allah'ın izniyle hazır olacak. Şöyle karıştırıyoruz. Sirkemizin püf noktalarından birisi, sirkemizi 15 gün boyunca her gün gelip tahta kaşıkla böyle karıştıracağız. Sirkemizi yaptıktan sonra bu tamamlandı şu anda. Ağzına temiz bir tülbent geçirip lastikle ya da iple bağlayıp 15 gün boyunca gölge sıcak bir yerde, direkt güneş ışığında değil, gölge sıcak bir yerde 15 gün boyunca gelip karıştıracağız. Şimdi buraya kadar gül doldurduk, üstüne sirke doldurduk. Bunun tahmini sirkesi yarısı kadar anca olacak. O yüzden çok gül, az sirke ama çok şifa Allah'ın izniyle. Şimdi diğer gülümüz, gül sirkesi için bunu diğer çiçek sirkelerinde de kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle petek bal kullanacağım ben. Gördüğünüz gibi kavanozumuz bu. İnşallah güzel bir çekim olur. Memnun kalırsınız, anlarsınız. Bu kavanoza tahmini bu kadar yetecektir balımız. Şimdi üzerine bir miktar su, bir su bardağı kadar da sirke koyuyorum. Şimdi ana eklemeyeceğim çünkü size anasız sirke yapmayı, kendi sirke ananızı kendinizin oluşturması için böyle bir tarif veriyorum. Şimdi kokulu üzüm sirkem yok, nasıl yapacağım diyenlere elma sirkesi de olur. Varsa başka sirkeleriniz de olur. Ama doğal sirke olması önemli. Hazır sirkeler kesinlikle zehir. Onu yani şifa için alıp içmeyin derim ben size. Şimdi bu sirkemizde
Aynı şekilde ağzına tülbent bağlayıp iple ya da lastikle bağlıyoruz. Şimdi biraz daha su ekleyeceğim. Biraz mesafe bırakıyoruz çünkü kabaracak bu. Taşmasın, kabarıp taşmasını, boşa gitmesini istemiyoruz. Asitlenecek, şeker harekete geçecek Allah'ın izniyle. İkisinde de taşmasını istemediğimiz için cam kavanozumuzda biraz boşluk bırakıyoruz. Aslında şöyle büyük kavanozlara yapıyorum ben genelde. Şu anda size 2 sirkeyi de göstermek istediğim için buna yaptım. İkisini de göstermiş oldum Allah'ın izniyle. Şimdi bunları ağzını kapatacağız. Peki sirkem olur mu olmaz mı? Bu nasıl anlayabiliriz? Şimdi yapacağınız tek şey sirkenin suyunun tadına bakmak. Bunu şu anda mesela ben bu kaşıkla bakmayacağım. Siz karıştırdıktan sonra, balı eridikten sonra sirkenin suyunun tadına bakacaksınız. Neden bakacaksınız? Ağzınıza hafif şekerli bir tat gelecek. O şekerli tat geldikten sonra tamam, bekleyin. Sıcaklık ortamı mutlaka iyi olmalı. Çok soğukta sirkeniz dönmez. Çok güneşte, direkt güneş ışığında faydası olmaz. Sirkenizin dönmesi için bu ana kurallar gerekli. Suyunun tadına mutlaka bakıyorsunuz bunun. Hafif şekerimsi bir tat gelecek. Daha sonra ağzını tülbentle kapatıyorsunuz. Şu anda ben getirmemişim size. Zaten anlarsınız. Her gün açıyorsunuz. Bakıyorsunuz, karıştırıyorsunuz tahta bir kaşıkla. Neden karıştırıyoruz? Daha çabuk fermente olması için, gül yapraklarının şifası, diğer meyvelerin de şifası daha çabuk içine geçmesi için her gün karıştırma yapacağız. 15 gün sonunda çiçek sirkelerinde, meyve sirkelerinde meyveler dibe çöker. Çiçek sirkelerinde ama çiçekler hafif olduğu için havaya çıkar. O yüzden 15 gün sonra sirke tadı almaya başladığınız anda meyvelerini süzebilirsiniz, bekletebilirsiniz. 40 gün sonra sirkeniz hazır olabilir ama bir sirke için en az 6 ay beklemeniz gerekir. Tam bazı meyveler mesela 1 senede döner, bazıları 6 ayda döner. En az bir sirke için 6 ay. 40 gün sonra ben bu gül sirkesini yapayım, içeyim diyemezsiniz. En az çiçek sirkeleri için 3 ay diyoruz. 3 ay bekleteceksiniz, süzeceksiniz. Meyvelerin dibe çökmesini bekleyeceksiniz sirkeler için. Bu kadar. Yani püf noktalarını vermeye çalıştım. Sormak istediğiniz başka bir şey olursa Instagram sayfam Toprağın Huzuru sayfasından ulaşabilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim size. Bir saniye. Eldiveni çıkarayım kamerayla. Size tekrar göstereyim. Tabii ben eldiveni de yıkadım sirke koymadan önce. Çünkü ellerimiz temiz, hijyenik olması lazım. Elinizle temas etmesi lazım. Ben video çektiğim için eldiven kullandım ama tavsiye etmiyorum. Ellerimizdeki şifa Allah'ın izniyle, besmele ile, şifa ayetleriyle sirkelerinize geçecek. Bu kokulu üzüm sirkemiz. Geçen sene yaptığımız kokulu üzüm sirkemiz. Mor reyhanlı yaptık kokulu üzüm sirkemizi. Oradan ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir sirke oldu. Ihlamur sirkemiz var. Ihlamur çiçeği sirkesi. Birçok çiçek sirkesi yaptım. Meyve sirkesi yaptım. Allah'ın izniyle benim huzurlu bahçem sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Videonun sonunda inşallah etiketlerim sayfalarımızı. Gördüğünüz gibi bu kokulu üzümle yaptığımız gül yaprağı sirkesi. Bu normal suyla yaptığımız. Bütün püf noktalarını gösterdim size. Şöyle sirke anamızı da göstereyim size. Şöyle koyayım üstüne. Görüyorsunuz sirke anamız şeffaf ve kat kat olmuş. Maşallah, subhanallah. Bu sirke anasını geri içine atacağız sirkemizin. Şöyle. Sirke anası bunlara kullanmadım. Size de söyledim. Şunda mesela kullanabilirim ama sizin kendi sirke ananızı oluşturmanızı nasıl yapacağınızı göstermek için bu şekilde yaptım. Bal yerine şeker kullanabilirsiniz. Mutlaka o da güzel olur ama bal daha çok şifa olduğu için bal kullandım ben. Diğer sirkelerimizde de hep bal kullanıyoruz.
Balınız yoksa evde sirkeye şeker kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi gene suyunun tadı mutlaka ağzınız alsın. Hafif şekerimsi, hafif tatlımsı bir tat gelsin. Çünkü gül yapraklarında şeker yok, tat yok, çiçeklerde şeker yok. Mesela elma sirkesi koyduğunuzda, misket elması sirkesi yaptığınızda misket elmamız çok tatlı. Amasya'nın misket elması. O yüzden şekere ya da bala hiç gerek yok. Allah'ın izniyle Allah öyle bir şey vermiş Amasya misket elmasına. Kendi kendine dönen bir sirke, şekere ihtiyaç duymadan. Ama bir sirkenin dönmesi için mutlaka tatlıya ihtiyaç var. Onu söyleyeyim. Bu da tatlıda tabii ki en şifalı olan balda var. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Güzel bir video olmuştur. Anlamışsınızdır inşallah. Allah rast getirsin diyelim. Sayfada çok sordunuz. Ben de cevap vermek istedim. Sayfada uzun uzun anlatamıyorum, video çekemiyorum. Sizler için YouTube çekmek istedim. Kanalıma abone olursanız, Instagram sayfamızı Toprağın Huzuru ve Benim Huzurlu Bahçem sayfamızı takip ederseniz sevinirim. Herkese bol bereketli günler olsun. Yaptığınız sirkeler şifa olsun inşallah Allah'ın izniyle. Hayırlı bereketli günler.